Normally we always meet here cooking. Yeah, it's coming down. She's coming down. So excited. Al muzlarını al. 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 Coco. Gel bana. Soyup ver ablası. Bak ne getirdim sana. Gel bana. Nasıl ses çıkarıyor öyle be? Soyup vereceksin herhalde. Kokomuz ister misin? Koko. Uzat bebeğim. Give her some time. Şu an inanamıyorum gerçekten. Tüyleri falan da çok parlak, ne güzel. Hı. Gel bana gel. Koko. Uzat bakalım bir daha. Ha. Oo, salyalar aktı. Nasıl temizliyor kendisini acaba? Muzu yemeyecek mi? Ne oldu? Hoşlanmadın Üstü. mı benden? Yes, show us your ass. Aa gitme gel. Gidiyor. Yeter bebeğim, sarıldı. Hadi muzu bırak, yürü gidelim. Aşka bak, aşka. Kim bilir neler anlatıyor sana şimdi. Çok mutlu oldum. Biz tam zamanlı macera perestler Başak ve Ömer. Teknede yaşamayı seviyoruz çünkü her sabah her şeyin mümkün olduğu yeni bir güne uyanıyoruz.
Teknemizi hazırlayıp 2022'de Türkiye'den yola çıktık. 2023'te tek başına okyanus geçen ilk Türk kadını oldum. Ömer'le Karayip Denizi'nin altını üstüne getirdik. Teknemizi Panama'da karaya aldık. Denizlerine Everest'i, Cape Horn'u döndük. Temmuz 2025'te Hopa'dan İskenderun'a solo Türkiye turu rekorunu kırdım. Şimdi tekrar Panama'ya döndük. Teknemizi yüzdürmek, denizlere geri dönmek için, Pasifik'e açılmak için çalışıyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Okay, to. Parti. Burası işte Kıç Kamera'nın durumu. Bugün Cuma ve benim hedefim pazar günü Kıç Kamera'yı bitirmiş ve yerleşmiş olmak. Şimdi ne yapacağım? Şurada hidroliği taktık daha fazla akıtmasın diye, ama kaynak yaparken arka tarafta böyle hafif çapak atmış. Çapak attığı için ufak ufak çapak pası oluşmuş. Onun için orayı bir boyamaya karar verdim. Şurası dümen sistemi. Zaten göstermiştim yakın çekim. Onun arkasında, yani onu kapatan bir kapak var. Kapağın arkası hiçbir zaman boyanmamış. Orayı boyayacağım. Burada da dolaplarımız var. Ya bu dolaplardan neler çıktı bir bilseniz. Bizim şöyle bir fantezimiz vardı. Güney Amerika'ya geldiğimizde işte tekneyi bir yerlerde bırakıp sonra motor kiralayıp böyle Güney Amerika'nın dağlarına falan çıkacaktık motorla. Onun için oradan kasklar, motor kıyafetleri falan çıktı. Onları herkese hediye ettik. Zaten artık bu tekneyi bırakıp bir yere gidemeyeceğimizi de çok iyi anlamış olduk. Tekneyi ne halde bulacağımız belli olmadığı için ve bütçe olarak da böyle fantastik hareketlere girmemizin de mümkün olmadığını artık kabullendiğimiz için bazı malzemelerle yollarımızı ayırdık. Hem o kıçı boyayacağım hem de ilk önce bu dolabın içini boyayacağım. Sonra tavanları da söktük. Düşündüğüm kadar küflü çıkmadı. Bazı yerler çünkü bu kamerada çok küflüler. O köşede de küf var. Şu arkada da küf var. Ama düşündüğüm kadar kötü değil. Yavaş yavaş temizleyeceğim. Bu kapaklar tekrar kalkacak. Çünkü araya paslar falan kaçtı. Her şey temizlenecek. Ve burayı toparlayacağım. Demin tekneye geldim. Baktım Ömer yok. Baktım tesisler yok. Sonra Ömer'in telefonu yok. Dedim bir şey olmuş ya bu teknene. Şurayı kapatmaya çalışıyorum. Kapatıyorum da. Al. Ne yaptığını söyle. Parçayı içine Ya düşürmüş. şuna zaten eski parçasını buldum bunun. Şunları yapmadım salak gibi ilk baştan. Altını aşağı düşürdüm. Tam oraya göre olan parçayı. Ya içinde kaldı işte. Çıkaramayız artık onu. Hayatımda böyle macun görmedim. Suya dayanıklı olsun dedik. Kadın da bunu almış. Gerçekten rezalet burası. Boyanması lazım kesinlikle küf içinde. Neresi? Her şeyde delikleri kapatmaya karar verdik. Burada biz skuterları tutuyorduk. Arkada da delikler var. Arkada haritalar var. Rulolar halinde. Buraya da skuterları koyup bağlıyorduk. Ama skuterları artık yanımızda götürmemeye karar verdik. Çünkü bir kere bile kullanmadık o skuterları. Kullanmadığımız hiçbir şeye ihtiyacımız yok. İnsanoğlunun bu fikre alışması bayağı uzun sürüyor. Yani kullanmadığın bir şeye ihtiyacın yok fikrine. Nasıl bir tüketim toplumu pompalandıysa bize. İnat ettim. Pazar dedim. Pazar olmadı ama
Birazdan bitecek yani, az kaldı. Hadi hayırlısı bakalım. Sabah sporu yapıyorsun ama spor aletlerin de buralarda sürünüyor. Dumbbell'ların, Ay, ne matların. konuştun, ne söylendin var ya. Ya ne spor işi var aletlerim, dumbbell'ın ortalıkta spor ya, aletlerim. tadilattaki teknede ya. Allah Allah. Bir gösterebilir miyim yaptığın işleri? İşte. Hazır artık, birazdan kuruyunca son yaptığım Deliğimizi de yerde. kapattık. Dolap kapaklarımızı da taktık. Tabanlarımız da tamam. Oranın da bir kapağı var. O da burada. Onu da yerine koyacağız kuruyunca. Sonra şuradaki fazla eşyaları oradaki dolaba yerleştireceğiz. Ben ne yaptım? Motorun hortumlarını değiştirdim. Motor ayaklarının vidalarını ve hortumların kelepçelerini ve pas sökücüye yatırdım. Birazdan onları kurutup telleyeceğim. Pastan arındıracağım. Sonra motor ayaklarını getirip koyacağım oraya. İş başa düştü çünkü. İş başa düştü çünkü. Fena gitmiyoruz. Öğleden sonra burası tamamen toparlanmış olacak. Kıç kameranın yatağı konmuş olacak. Bazı eşyalar kıç kameraya konmuş olacak. Ve motoru yarın içeri almaya hazır hale gelmiş olacağız. İnat ettim, inat ettim, inat ettim. Yani cuma öğleden sonra cumartesi ve pazar aralıksız sabah 7'den akşam hatta neredeyse 8'e kadar çalıştım. Nihayet kıç kamerayı bitirdim. Şimdi yatağını koyacağım. Dolaplara sığdıracak ufak tefek şeyler daha var. Onları da sığdıracağım. Ve bu işten gerçekten kurtulduğum için çok mutluyum. Yoruldum da. Ve şöyle bir şey oldu. Ay biz Hafta hiç sonu. çalışmıyoruz. Biz Siz hiç yorgun çalışmıyorsunuz. değiliz. Hiç yorgun değilsiniz. Ömer Özel iş başa düştü diyor. Bunu böyle anlatıyor. Şu an motorun ayaklarını yerine takıyor. Çünkü bana bir çıldırık geldi hafta sonu. Böyle koydum elime belime. Gittim Nelson'a. Nelson dedim, ne olacak bu motor işi? Delirtmeyin beni. Tabii bunu anlatmak çok zor oldu İspanyolca. Ve bayağı da nazikleşti ben bunu anlatırken. Ama gerçekten yani dedim bunu çözmemiz lazım. Onun da koyacaktık. Ayın oldu 20 kaçıydı? 4'üydü hafta sonu. 24'ü oldu. Onu koymadığımız için ahşapları yapamıyoruz. Dedim bu işi çözmemiz gerekiyor. O da dedi ki tamam işte salı günü indirsinler motoru. Sonra ben vaktim olunca gelir montajını yaparım gibi bir şey söyledi. İyi dedim, ben bir Ömer Özel'le konuşayım. Geldim buraya. Dedim böyle böyle diyor Nelson. Ömer Özel bir yükseldi. Ömer Özel'den beklemeyeceğiniz hareketler yani. Ne demek Nelson öyle diyor? Biz işi ona verdik. Ben motor indirmekle uğraşamam. Şöyle yapamam, böyle yapamam. Aha bağırıyor, çağırıyor falan. Ben bile tırstım, korktum yani. Neyse sıkıştırdım kuyruğumu popişime. Gittim yine Nelson'a. Nelson dedim bu işi çözmemiz lazım. İşte salı çözeriz diyor. Dedim bak salı çözeriz diyorsun da Jean-Paul'le konuştun mu? Çünkü lift doluysa, salı günü yer yoksa Jean-Paul o motoru getirip buraya koymaz. Neyse şansı da Jean-Paul yanımızdan geçiyordu. Onu da bağladık. Hatta ben sonra telsizden duydum. Diğer adamlara söyledi salı günü İstanbul motorunu da koyacağız falan diye. Sonra bu arada dükkana gittim. Silvi ile bazı şeyler konuşuyordum. Gene Panama'dan getirmemiz gereken malzemeler var. Sen Ömer Özel panik ol. Benimki gitti. Saatlerdir gelmedi. Kim bilir Nelson'a ne yapıyor diye. Çık arkamdan Nelson'a git. Benim karım nerede? Benim karım nerede Nelson? Ne dedin sen Nelson'a? Nelson dedim, senyorite nerede dedim, senyorite dedim. Buralarda dedi böyle, senyorite dedim, böyle dedim, bu hareketi yaptım, çok sinirli dedim. Caution dedim, caution dedim. Biliyorum dedi, kafa salladı. Nelson. Şimdi işte kısmetse yarın motor geliyor. Yarın motor gelmeden önce hedef burayı boşaltmak. Haydi bakalım. Başlasın. Bugün günlerden çarşamba. Her sabah olduğu gibi acayip bir heyecanla kalktık. Acaba bugün motorumuzu yerine koyarlar mı diye bekliyoruz. Bir yandan da çalışıyoruz. Günaydınlar Ömer Özel. Günaydın. Günaydın. Pardon. Profesyonel çalışmalar. Ömer Özel bir yerleri çekiçlerken altına asıl sorunumuz bu tekneyi bu hale getiren yer.
en sona bıraktık. Buradaki delik. Companionway'in su aldığı yer. Neden başımıza bu işler geldiğinin cevabı. Bizim motoru çıkarıyorlar bebeğim. Gerçekten mi? Önce bir komple açalım bunu. Ondan sonra bunun iyisini yatırırız, tamam? Hikaye çok içine ya. He? İnsan bir dürter geliyoruz diye. Bebeğim 9'da geleceğiz demiş adam. Sen de amma şikayet ettin ha. Son anda yapacaksın bu işi. Çünkü yağmur yağdı. Un día feliz. Hola. Muy feliz para nosotros. Dale. Motor limpio. Vamos a. Si doy la vuelta donde está así, y ahí nosotros lo viramos. Ahí va pasando ya. Ahí, baje. Ahí. Ahí tengo que entrar. Vamos a mantenerlo para allá. Sí va. Ah, dele. Dame. Wait. Aguante. Ah, allá. No suelta. Súbalo un poquito. ¿Sube o baja? No, súbalo. Es por estar allá. Yo por acá, este. Acá. Súbalo. Ahora sí, ya. Ya, baja. Sí, ahora sí. Okay. Is the no here. Here. Ah. Va a poner después. Yeah. Sonra mı yapacaksın diyor. Şimdi niye yapmıyoruz diyor. Şimdi yapalım. Ahora. Sí, ahora. Aha. Good. But, Un poco. Sí, porque es mejor. Biraz ponerla- kaldıralım diyor. Şimdi tak diyor yani. ben nasıl takacağım bebeğim ona? Porque acá yo puedo agarrar el hueco. Acá yo puedo agarrar el tornillo acá. Ah, no más. Yo pienso mejor para acá. Ya para acá. Sí, subilo. Ouais. Nelson takmayacak mıyım? Un poco. Takmayacak anladığım Poco para kadarıyla. acá. Nasıl ayarlayacağız biz bunu? El de usted va a tener que aflojarla. Para que se vaya para atrás. ¿Cómo te tiene que? ¿Tiene qué? ¿Cómo te tiene que? ¿Yo qué? ¿Cómo tiene aquel? ¿Así o así? A ver, primero sí entra eso.
Nasıl takıyoruz diye soruyor çocuk. Hı? Böyle mi takıyor öyle mi? Öne doğru, öne doğru. Böyle değil mi? Hı hı. Si si. Eso sí. Correcto. Soktuğunuz gibi duruyor işte. Ah. Y me apoyo con eso, mira. Chaval. Qué mierda. Tamam öne doğru değil mi? Estúpido. Yani baktım olmuyor, bilgisayarı açtım, eski videolara baktım. Çocuk ayakları boyadıktan sonra gelmiş başka bir şekilde takmış. Biz de o üzerindeki ayak diye onunla uğraşıp duruyoruz saatlerdir. 1 saat oldu. Ne diyorsun Ömer Hoca? İşte kendin fotoğraf video çekmenin faydaları. Vay be, uğraş. Şimdi de bak kısa gelmeyecek hiçbirisi, görüyor musun? Çünkü onun için bu ince. Hmm. Ha. Patron geldi. Y él agarra, pero no pasa aquí, me queda enganchado así. Böyle bir sistem kurdum onlara. Motoru bu tarafa çekebilsinler diye. Nelson gelene kadar ayakların birinde ters takmışız. Tam yerine oturttuk motoru. Tabii bir ayağı ters taktığımız için topal ördek gibi havada kaldı. O ayak, arkadaki ayakta boşlukta kaldı. O yüzden tekrar söktü onu. Düzeltiyor. İşte sökerken fotoğraflar bizde olmadığı için, söken arkadaş fotoğrafları da götürdüğü için bunlar başımıza geldi tabii. Gizli gizli buradan motoru seyrediyorum yerinde. Nihayet geldi yani. Ben bile inanamıyorum şu an geldiğine. Bu arada hiçbir şeye de bağlı değil. Gelmesi de pek bir şey ifade etmiyor. Ama içerisi toplu. Artık yani şu an salonu falan boyamaya çalışmamın bir anlamı yok. Her an motorla ilgili biraz daha çalışalım diyebilirler. Ben de çıktım dışarı. Bundan sonra ikinci adım camları halletmek. Camları halledebilmek için her şeyden önce su geçirmesin diye yaptığımız şu mavi çok güçlü bandı çıkarmam gerekiyor. O kadar güçlü bir bant ki zaten sikaları da söküyor çıkarken. Bu iyi bir haber. Etrafını asetonla temizleyeceğim çünkü yapış yapış kalıyor. Bugün bunu halledeceğim öğleden sonra. Hoşlanmayacağımız bir durum. Ömer zımpara yapıyor. Daha haberi yok. Cam kırılmış. Ama sadece burada değil. Burada da kırılmış. Ömer! Cam kırıkmış. Hangi cam kırık? Bu. Ne kadar kırık? Bir köşeleri kırık. Tamam bakarız. bir Komple kırık. de. Yaptırırız bir tane. Ne olacak? Niye Ya şu- ağlıyorsun ki, anlamadım. Erdin artık yemin ediyorum ya. Artık olacak hiçbir ki şeye canım? tepki vermiyorsun. Allah Allah, keseceğiz yarım metre, 1 metre karesi. Koyacağız. Bu da kırık. Bunun bu köşesi kırık. Evet şu köşe de kırık. Kırık mı acaba? Kırık kırık. Şu da Şurası. kırık. Ha. Burası da kırık. Onlar o kadar önemli değil. Bence şurası da kırılmış olabilir ama üstüne şey yüzünden görünmüyor. Bence orası da hatta kırık. Bunun bu köşesi kırık. O köşesi de kırık. Bunları değiştirebiliriz. Ucuz bir malzemeyse ama bence gerek yok. Nasıl gerek yok? Gerek yok bebeğim Allah aşkına. Sikayı basarız üstüne gider. Neresi parçalanmış hani? Parçalanmış dediğin neresi? He? Ha, o tamam. O değişecek. O artık. Hepsi öyle canım. Onları tutan da şu an altındaki sikayla boyuyor yani. O zaman değiştireceğiz önleri. Nelson sabah sabah geldi. Önce şapta oturtuyor.
Ondan sonra motorun ayaklarının ayarlarını yapacak. Şatla şanzıman bağlantısı tam birbirine öpüşecek şekilde. İşler yürüyor yani. Bu sabah iyi başladık. Thì đâu? Bu ne, sistemdeki havayı mı alıyorlar? Mazotun havasını alıyor. Suratına bak ya, kıyamam ben sana. Maybe some. Y este tubo lo dejaste desconectado ahí abajo de la bomba. A little bit acceleration. ¿Eh? Sí, lo tengo acá. Acelerar un poquito. Car, like car. Feeling? What are you feeling Hungry. for Turkish food? Excitement. Excitement. You know what is it? Name of the food? No. Turkish name? It's karnıyarık. 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 Cacık. Çocuk. Yogurt. Standard salat. And you did Hırvat Onions. onion. Hırvat soğanından acı yapmış. Croatia. Is this your first time eating this? No, I had No. this in You're like, from Germany. You know all the Turkish. yeah, but I love this. Bon appétit. Thank you very much. Looks Bon appetit. awesome. Cheers. Alet çalışır, usta övünürmüş. İyicene kurabiye olmuş. Which kind of Let me try it for you. Chicken. It's chicken baby. chicken? Is it chicken?
Is it chicken? Surata I bak. promise it's chicken. Hey. You can give me if you don't like. No no. Benimkini al istiyorsan tam Hayır bebeğim. tavuk benimki. Hayır ben sadece şeyini alacağım. Patateslerini alacağım sonra Ooh, vereyim. you got a good one. Yeah, you can have it. Oh, that's good. Take this. Oh, it's really good. You don't like? I don't like chicken soup. Oh, it's so good. Huysuz You're Türkler. happy? Delicious? With As, potatoes. as good as my pasta? Yeah no. No way. Dün Pascal acayip bir makarna yaptı. Vallahi hayatta yediğim en iyi domatesli makarnaydı. Zaten benim dışında birinin yemek yapması çok güzel. Bir de onun Hemen çok şikayet lezzetli et, olması hemen çok şikayet et. güzel. Ha senden bahsetmiyorum ya. Öyle bir şey geçmedi aklımdan söylerken Ömer Hoca. Tadı güzel ama. Tadı güzel. Havuç var galiba, kereviz sapı var, patates var. Mısır vardı. Başka ne vardı? İçine. Patates. Patates söyledim. Başka bir şey hatırlamıyorum. Küçük yeşil bir şeyler var. Bunlar ne acaba? Akdeniz'den çıktıktan sonra yemek olayı biraz zayıf. Ne oldu? Suratına mı karış? Yo patatesimi senin verdiğin mısırı yedim işte. Şimdi pilavımla tavuğumu bekliyorum. Why you're sad? No sad. Because the chicken died. Looks like good pork chop. Like a Turkish cuisine. Yeah? Because of the salad. Gracias. Enjoy. Nasıl, mutlu muyuz Ömer Hocam? Hı. Burada her şeyin içine taze kişniş koyuyorlar. Bunun sosuna da taze kişniş koymuşlar. Bir de limon koymuşlar, bence çok güzel olmuş. Bayağı güzel yapmışlar göğsü. Ne diyorsun Ömer Hocam? Çok güzel. So what do you think is inside the sauce of the chicken breast? Garlic. A lot of garlic. And cilantro, Maybe lemon. lemon, yes. That's it. Pepper. Nice. Kişniş çok yakışmış. Buraların gurmesi olarak. Bu tekneyi biz geldiğimizde karaya almışlardı ve payandalarından düşmüştü. Şuraları çok ezilmiş. Sanırım dedikodulara göre ışıktan pek belli olmuyor her yerden. Sigorta almış, herhalde satacaktır. Şansa da direği şu iki teknenin arasına düşmüş. Bu teknelere bir şey olmamış onun için. Çok güzel tekne. 70 fit ama maalesef artık çok işi var. Orada koca bir delik açılması lazım. Delik açılacağı için teknenin hangara alınması lazım. Arkadaki ahşapların sökülmesi lazım. Onlar söküldükten sonra bir daha yerine konulabilecek mi bir soru işareti. Teknenin bütünlüğü bozuldu tabii fiber olduğu için. O da başka bir sıkıntı. Güzelim tekne burada çöp oldu. Sonra ağaçtan Hindistan cevizi düştü. Tabii ki hemen aldım. Bu arada biz buraya neden geldik? Çünkü ırgatı yerine takalım dedik. Irgatı yerine takalım deyince ufak bir problemle karşılaştık. Irgatın motoru bozuldu. Burada bir tane motor var dediler. İkinci el. Geldik baktık ama
hem küçük, bizim 10'luk zincirimiz var. Onun için 1500 watt ırgat kullanıyoruz. Hem ırgat 1000 watt ama zaten 24 voltmuş. Dolayısıyla bizim kullanabileceğimiz bir ırgat olmadı. Öyle. Şimdi sürprizli bir yere gidiyoruz ama sürpriz olacak mı bilmiyorum. Bakalım. Very It's a beautiful day. Şu Pascal'da olmasa hayatta tekneden çıkmayız. Istanbul not working on Saturday. Çünkü dün yapmıştık bu planı buraya gelelim diye. Sabah kalktık biz tabii hemen işe koyulduk. Sonra da yan çizme taraftarıydık. Ama o geldi hadi dedi hadi gidelim. Güzel de oldu ya, yorulduk artık. Ömer bayağı yoruldu artık. Summer now. We need the hats and the glasses. Nice boat. Aluminium, I think. No rust. Steel. No rust. Aluminium. So we can put dinghy. Huh? Normally we always meet here covering. Yeah, it's coming down. She's coming down. Kim bilir neler anlatıyor sana şimdi. What a pity. Oh.